Herkese merhabalar. Bugün sizler için kış aylarında severek tüketeceğiniz çok lezzetli bir mor lahana turşusu tarifi hazırladım. Rengine ve lezzetine hayran kalacağınız çok pratik ve lezzetli mor lahana turşusu tarifimin hemen detaylarına geçiyorum. Hepinize iyi seyirler dilerim. Ben bugün mor lahana turşumu bir tane orta boy mor lahana ile yapacağım. Ayrıca yanında 3 tane yarım limonum var. Yani 1,5 tane limonun suyunu kullanacağım tarifimde. Ben bugün turşumda üzüm sirkesi kullanıyorum. 1 çay bardağı kadar üzüm sirkem ve 1 dolu yemek kaşığı da turşuluk kaya tuzum var. Öncelikle kullanacağımız lahananın varsa dış yüzeyinde böyle çürümüş ya da pörsümüş yaprakları, onları keserek atalım. Sonrasında mor lahanamızın bu dış yüzeyini güzelce yıkayalım. Yıkadıktan sonra mor lahanamızın kesme işlemine geçebiliriz. Doğramadan önce mor lahana eli biraz boyadığı için ben ellerime eldiven geçirdim ve mor lahanamı ilk olarak ortadan ikiye kestim. Sonrasında ortadan ikiye kestiğim her bir parçayı tekrar ortadan keserek mor lahanayı 4 parçaya ayırıyorum. Mor lahananın bu orta kısmındaki sert kök kısmını kullanmayacağız. Onu bıçakla keserek bir kenara alalım. Bu kısımlar turşuda sert oluyor ve güzel olmuyor. Onları kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Orta kısımlarını kestikten sonra ve lahanaları da 4'e böldükten sonra bu şekilde doğraması daha kolay oluyor. Şimdi mor lahanalarımı güzelce doğrayacağım. Böyle çok ince doğramayın, çok kalın da doğramayın. Yani orta büyüklükte doğramanız iyi olur. Çok ince doğrarsanız eğer lahanalarınız eriyecektir. O yüzden böyle orta kalınlıkta doğramanız yeterli olacaktır. Doğramış olduğumuz mor lahanaları geniş derince bir kasenin içerisine alalım. Tüm lahanalar bitene kadar aynı işlemi yapalım. Lahanaları dilerseniz böyle soyacak yardımıyla da dilimleyebilirsiniz. Nasıl kolayınıza geliyorsa. Ben şimdi bütün mor lahanaları doğradım ve bu şekilde borcamın içerisine aktardım. Şöyle kalınlıklarını da size yakından göstereyim. Bu kalınlıklarda olması yeterli. Borcamın içerisine yerleştirmiş olduğum ve doğramış olduğum lahanaların üzerine şimdi bir dolu yemek kaşığı turşuluk kaya tuzunu döküyorum. İlk olarak kaya tuzuyla güzelce ovacağım. Sonrasında da diğer malzemeleri ekleyeceğim. Mor lahana turşusunda ovma işlemi önemli. Bu şekilde güzelce ovduğunuz bir mor lahananın rengi de görüntüsü de çok güzel oluyor. Böyle 1-2 dakika kadar tuzla güzelce ovduktan sonra şimdi de içerisine diğer malzemelerini ekliyorum. 1 çay bardağı üzüm sirkesi ve 3 tane yarım limonun suyunu mor lahanaların üzerine döküyorum. Bunları da ekledikten sonra tekrar böyle en az 5 dakika boyunca güzelce mor lahanalarımı ovacağım. Ben mor lahana turşusunda sirkenin yoğun kokusu gelmemesi için 1 çay bardağı kullandım. Eğer sizler sirkeyi seviyorsanız ölçüyü 1 su bardağı olarak değiştirebilirsiniz. Evet, gördüğünüz gibi ovuşturdukça mor lahanalar limonun da etkisiyle güzel pembe rengini almaya başladı. Aynı zamanda tuzun da etkisiyle hacmi de güzelce küçüldü. En az 5 dakika boyunca bu şekilde mor lahanaları ovuşturursanız mor lahana turşunuzun rengi çok güzel olacaktır. Evet, 5 dakika olmuş olduğum mor lahanaları bu şekilde kenarda 10 dakika dinlendireceğim. 10 dakika dinlendikten sonra da kavanozlama işlemine geçeceğim. Ben kavanozlamadan önce biraz da zeytinyağı ekledim. Sizler sevmiyorsanız eklemeyebilirsiniz. Şöyle çay bardağının dibiyle biraz zeytinyağı ekledim. Ve bu son aşamada içerisine 1 tatlı kaşığı da şeker ekledim. Şeker de böyle turşunun asitik dengesini sağlayacağı için biraz şeker de ekliyorum ben. Yine elimle biraz ovuşturduktan sonra artık lahanalarımı kavanozlama işlemine geçebiliriz. Bir orta boy lahana için ben bu şekilde 1 kiloluk cam kavanoz, bir tane de böyle 700 gramlık bir cam kavanoz
kullandım. Öncesinde kavanozlarımı da sıcak suyla güzelce yıkadım. Elimle kavanozlarımı böyle çok bastırmadan, içine sıkıştırmadan hazırlamış olduğum lahana turşumu yerleştiriyorum. Kavanozun içerisine turşuyu yerleştirirken çok bastırmayın ki sonrasında içerisine biraz da içme suyu koyacağımız için her yerine de eşit şekilde dağılması gerekiyor. Tüm turşuyu kavanozlarımın içerisine yerleştirdim. Gördüğünüz gibi bu şekilde 2 kavanoz turşum oldu. Son olarak da borcamın altında kalan suları da yine 2 tane kavanozuma eşit olacak şekilde bölüştürüyorum. Bunları da yine üzerine ekliyorum ve sonrasında da kalan kısmı da içme suyuyla dolduracağım. Mutlaka içme suyu kullanın. İçme suyunu da yine kavanozların bu boğaz kısmına gelecek şekilde dolduracağız. Koymuş olduğumuz suyun lahanaların üzerine geçmesi gerekiyor. Yani lahanalar kuru bir şekilde kalmasın. Bu şekilde kavanozun boğaz kısmına kadar içme suyuyla da doldurduktan sonrasında kavanozlarımı temiz bir kapakla kapatıyorum. Mümkünse kapaklarınızda sıfır kapaklar, kullanılmamış kapaklar olsun. Şöyle güzelce kavanozlarımın kapaklarını sıkıştırdıktan sonrasında bu şekilde ileri geri sallıyorum ki içerisindeki su her tarafına eşit şekilde yayılsın. Mor lahana turşularımız artık hazır. Buzdolabında muhafaza edeceğiz. Buzdolabında muhafaza ettiğiniz turşularınızı 1 ay kadar süreyle saklayabilirsiniz. Ben böyle 24 saat sonrasında artık turşularımı açtım. Gördüğünüz gibi rengi de çok güzel görünüyor. Bu şekilde güzelce olduğunuzda lahana turşunuz çok kısa sürede hazır olmuş oluyor. Gördüğünüz gibi rengi de kıvamı da harika bir mor lahana turşusu oldu. Bu şekilde hazırladığınızda mor lahanayı 2-3 gün bekletmenize gerek yok. 1 gün sonrasında açarak dilediğiniz şekilde tüketebilirsiniz. İsterseniz salatalarınıza ekleyin, isterseniz bu şekilde direkt olarak tüketin. Her türlü çok güzel oluyor. Ayrıca hazırladığımız turşunun suyu da şifa kaynağı. Bu suyu da isterseniz direkt bardağa koyarak içebilirsiniz. Evet, bir tarifimin daha sonuna geldim. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Tarifimi beğendiyseniz eğer beğeni yapmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Tarifim hakkında varsa sorularınız, görüş ya da önerileriniz yorumlar kısmına bekliyorum. Tarifimi deneyecek olan herkese de şimdiden afiyet olsun diyorum. Başka güzel tariflerde yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.